İyi günler değerli izleyiciler. Bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nadiren yapacağım bir şey. Yani bugüne bir tanesi denk geliyor. Hani ara ara yapıyorum gerçi ama bugünkü biraz daha belki ayrıntılı olacak. Bu bir dertleşme, sizlerle daha bir yakınlaşma, belki biraz yakınma. Ve bazı hani bilinmeyen ya da yanlış bilinen konuları açıklığa kavuşturmak ve bir iki eleştiriye cevap vermek üzere ayırdım. Çünkü bu önemsiyorum. Neden? Çünkü sosyal medya çok aktif, çok canlı, çok hızlı. Anında birileri parlayabiliyor, anında yok olabiliyor. İzleyiciler, yani hepimiz, ben de bir anlamda hem sosyal medyada önünüze çıkıyorum hem de ben de bir sosyal medya izleyicisiyim. Anında terk edilebiliyor. Bunları benim üzerimde olan bazı gördüğüm ve beni hani bazen moralimi bozan, bazen yön veren, bazen aman diye beni alarme eden noktalarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. E, Ben hangi mecralarda varım? Twitter'da varım. 1.200.000 takipçi var. Benim Facebook'ta varım. 450 binin üzerinde takipçi var. YouTube 180 binin üzerinde, en son bakmadım, belki 190 olmuştur ama 183'tü en son. 183 bin takipçi var. Efendim Instagram var 40 bine yakın. Yani ben bütün bu mecralarda hareket halindeyim. Şimdi burada tabii sizlerden pek çok beğeni geliyor, beğenmeme geliyor, yorumlar geliyor, karşı yorumlar geliyor, troll saldırıları oluyor. Bunların hepsini görüyorum. Ben şöyle bakıyorum. Rakamlar çok büyüdükçe gelen eleştirilerin sayısı da tabii önemli oluyor. Şimdi ne geliyor? Birkaç tane bir troll saldırısı geliyor. Onlar çok planlı. Onları görüyorum zaten. Çok belli. Onlar tornadan çıkmış gibi peş peşe geliyor. Bu Twitter'da daha çok, YouTube'da da oluyor ama az. Onun dışında çok güzel övgülü ya da beni yüreklendirecek, cesaretlendirecek mesajlar var. Çok güzel eleştiriler var. Zaten onlara çok önemsiyorum ve çoğu zaman da onları değerlendiriyorum zaten. Ne yapıyorum? Ya burada üstü kapalı bir şekilde o aldığım eleştiriye uygun biçimde konuşuyorum ya da işte köşede yazıyorum, Twitter'da yazıyorum. Bir de yalnız son günlerde, son 2-3 günde oldu bu. Özellikle dün şöyle bir hafif üzücü ama aynı zamanda da beni uyarıcı tabii. O da şu. Bazen gerçekleri mi duymak istemiyoruz gibi bir kaygıya kapılıyorum. Şimdi ben burada anlatırken manzarayı çiziyorum, durumu anlatıyorum ve bunun üzerine olasılıkları kendi yorumumla, kendi gözlemlerimle, kendi analizimle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdi mesela dün dedim ki eğer Tayyip Erdoğan'ın bu kumarı tutarsa ömür boyu başımızda kalabilir. Ve arkasında Amerika ve Avrupa Birliği destekliyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? İşte Dışişleri Bakanı'nın konuşmalarından, Tayyip Erdoğan'ın bazı çıkışlarından, en son olarak da İbrahim Kalın'ın televizyonda yaptığı bir konuşmadan bu sonuca varıyorum diyor. Ve muhalefeti uyarıyorum. Şimdi bu çok büyük bir oranda ilgi gördü dün ve hani hayli de güzel de izlendi. İzleme rakamları olarak baktığımız zaman çok mutlu oluyor muyum? Hayır. Yani 80 milyonluk ülkede benim çok önemseyerek anlattığım bazı konuları, ki her gün hemen hemen böyle ve iddialı, bakın bir şey söylemek istiyorum. Lütfen şu anda dinleyenler bu cümlemi mutlaka altını çizsin. Ben diyorum ki benim bu YouTube kanalında, özellikle YouTube'da anlattıklarımı Türkiye'de anlatabilen yok pek. Çok az var ya da nadiren çıkıyor. Yani konuşuyor ama ben hemen hemen her gün diğer bütün yazarlardan ya da işte YouTube'da konuşma yapan ya da televizyon yorumcularından farklı şeyler söylüyorum. Ve belki de bu benim aleyhime oluyor. Şöyle aleyhime oluyor. Ya çok erken söylemiş oluyorum ya diğerleri hep bir şekilde yani üstünü örterek konuştukları için benimki çok sırıtık durumda kalıyor. Onun da belki sıkıntısı oluyor. Ama şunu görüyorum. Bunları niye söylüyorsun? Moralimizi niye bozuyorsun? Kardeşim yeter artık. Sen hep böyle bir felaket mi anlatacaksın? Halbuki ben felaket anlatmıyorum. Ben durumu anlatmaya çalışıyorum ve uyarıcı görevimi yapmaya çalışıyorum. Bakın o kadar çok şey anlattım ve anlattıklarımın hemen hemen tamamı, diyorum tamamı, bir şekilde hep gerçekleşti. Bunlar zaman içinde oluyor. Ve şimdi bazı şeyler okumak istiyorum. Yani lehte aleyhte ama daha çok tabii hani eleştirel ya da karalama boyutunda olanlardan diyeceğim. Müsaadenizle gözlüğümü takayım.
Çünkü tak çıkar şeyi olmayacak. Şimdi mesela şimdi basit bir örnek vereyim. Hani bazı gerçekleri söyleyince rahatsız edici olduğunun farkındayım ama söylemeyelim mi? Bir tanesini bu sabah geleni söyleyeyim. TÜİK enflasyonu %54. ENAG'ın yaptığı ise 123 çıkıyor. 2 katından daha fazla. Yani şu anda ki enflasyon rakamı bu. Şimdi bu hepimizi rahatsız ediyor aslında. Değil mi yani? Ben de istemiyorum kardeşim. Yani arabamı 150 liraya doldururken 400 liraya dolduruyorsam eğer ufacık bir arabayı ben de isyan ediyorum. Ne bileyim eti 45 liraya alırken şimdi 95 liraya almak zorunda kalmak ya da alamamaktan dolayı öfkeleniyorum. Ama bu gerçekleri bilmeyecek miyiz? Şimdi diyeceksiniz ki aynı şey mi? Sen bize başka şey anlatıyorsun. İşte şimdi ona geliyorum. Orada da çünkü bazı hatalar var. Bunları sizlerle dertleşmek için yapıyorum bunu. Yani bu böyle bir tabii klasik her gün yaptığım sohbet gibi değil. Onun için lütfen hani mazur da görün. Ama söyleyeyim kayda geçsin. Arzu eden daha sonra bak demişti dememişti gibi geri dönebilir. Şimdi mesela diyor ki güzel şeyler var. Onları söylemeyeyim. Yani bu yorumunuz akılda tutulması, dikkate alınması gerekir. Ürkütücü ama gerçek. İbrahim Kalın'ın konuşmasını böyle okumak her gazetecinin harcı değil. Sizi tebrik ederim demiş. Ama mesela diyor ki bize şuna çok canım sıkılıyor. İyi ki hemen bu geldi. Can abi Suriye'de İran-Irak arasında savaş varken bu ülkede seçim oldu. Takipçi sayını arttırmak için hezeyanlarını dile getirmeni anlıyoruz. Şimdi bu beni kırıyor ve çok üzüyor, bir şey söyleyeyim mi? Yani benim takipçi sayısını arttırmak diye bir derdim yok. Çünkü öyle olsa başka türlü yapılır. Onun yöntemleri var. Yani işte o bilmem ne başlık diyorlar, onları atarım. Ya da herkesin en hoşuna gidecek şeyleri söylerim. Şimdi ben muhalif kesimde görülen bir isimim değil mi? Ve bugünkü iktidarın uygulamalarına karşı çok şiddetli yazılar yazabiliyorum, konuşmalar yapıyorum. Pek çok kişinin belki dile getiremediğini söylüyorum. O zaman hep böyle yaparım. Ve gittiler, gidiyorlar, azdır, sonları geldi. Hayır, ama benim görevim o değil. Yani muhalefet yapmak, yanlışları söylemek tamam ama gerçeği de söylemek. Şimdi burada izleyici sayısını arttırmak ya da günlük izleyici sayısını arttırmak o zaman daha kolay. Yani beni seyredenler ne istiyorsa daha çok onları söylerim. Olur biter. Mesela neler var? Şimdi onları söyleyeyim de çok uzatmayayım. Canınızı da sıkmayayım. Hani kendi sorunummuş gibi. Efendim diyor ki Can Bey lütfen bozuk sinirlerimizi bu başlıkla iyice bozma. Dinlemeden yaptım bu yorumu. Başlık intihar etme sebebi bile olabilir. Umut, inanç hiçbir şey bırakmadı. Şimdi bu hem bana hem de öfke. Çünkü başlık ne? Tayyip Erdoğan'ın kumarı tutarsa ömür boyu başımızda kalır. Şimdi bunu duymak istememek. Ama ben de diyorum ki tam tersi lütfen bu olasılıkları bilinlerek davranmak gerekiyor. Yani her şey böyle hani 6 parti yan yana geldi mesela o konuda çok şey geliyor. 6 parti yan yana geldi tamam düze çıktık. Ne acaba? Efendim bak böyle tam denk geldi şimdi. Kimsenin söyleyemediğini söylemek akıl ve zeka ve yürek gerektirir. Ağzına sağlık diyor. Şimdi mesela diyor ki Can Bey öyle bahsettiğiniz bir ortam olmayacak. Ütopik şeyleri dillendirip olmayacak şeylere ihtimal vermeyelim. Muhalefete uyanık ol demek ne büyük öngörü. Bu öngörü falan değil. Bu yani cümle seçiyorsunuz. Yani seçmiş bu arkadaşımız. Ben söylüyorum zaten. Yani sonuçta hep muhalefet de bunlara uymalı diyorum. İşte hani parlamentoya çağır dedik. İşte çağırdılar ama gereğini yapamadılar. Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan gelmek yerine adamını gönderdi. Sen anlat gel dedi. Millet de oturdu dinledi mesela. Şimdi bunu söyleyince ne olur kimse rahatsız olmasın. Can Bey genelinde yorumlara katılıyor sizi zevkle izliyorum. Lakin bugün bazı konulara pek katılmıyorum. Hükümetin eli mahkum tarafsız olmaya. İki ülkeye de muhtaç çünkü. Yoksa kimsenin onları muhatap alıp siz aracı olursunuz vesaire böyle davranın dememiştir. Tabii ki bu bir görüş. Ben de zaten durumu okumaya çalışıyorum. Ama şu anda anladığım kadarıyla Amerika'nın da talebiyle, Avrupa'nın da talebi ve desteğiyle Türkiye'ye sanki önümüzdeki dönem açık kapı bırakılırsa işte senin üzerinden konuşuruz şansı veriliyor gibi. Ve onun için de bakın karışmıyorlar. Şimdi bu sabah Kadyrov, Çeçen birliklerinin komutanı mesela Türkiye'ye ve bazı Müslüman ülkelere teşekkür ediyor. Neden? Rusya'ya yaptırımları uygulamadığı için. Ve diyor ki işte siz diyor kahramanca bir doğruyu görüyorsunuz falan. Var mı dünyadan bir tepki Türkiye'ye? Hayır.
Bakın Türkiye'ye açıktan bir tepki yok. Birleşmiş Milletler Beyaz Saray'dan, efendim İngiltere'den, Almanya'dan ya bu Türkler ne yapıyor kardeşim? Niye ambargoya katılmıyorlar? Niye yaptırımlara uymuyorlar? Hala hava sahası açık diyor mu? Demiyor. Bunun bir sebebi olmalı. Yani bu belki de dünya barışını tekrar sağlamak için bırakılan açık kapılardan biri. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum ve burada şu anda Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan var. Bu onu güçlendirebilir mi? Evet, onu söylüyorum, güçlendirebilir. Çünkü dikkat edin, bakın bütün televizyonlar böyle müthiş bir Ukrayna tarafından yayın yaparken iktidarı da bunun içinden çekip böyle işte hani dünyayı yapan, burada da dengeyi sağlayan falan gibi sunmaya çalışıyorlar ki bu tür şeyleri kamuoyu çok çabuk inanır ve yutar hatta. İşte muhalefete öneri, adam da bana diyor ki yani aferin yani amma büyük öngörü. Tabii işte işte bir tane sizin söylediğimi yapamadılar. Kardeşim Tayyip Erdoğan'ı meclise getireceksin. O anlatacak. Çünkü kararların hepsini o veriyor. Putin'le görüşen o, Zelenski'yle görüşen o, Macron'la görüşen o. Diğer irili ufaklı pek çok ülkeyle görüşüyor. Arabistan'ı arıyor, Çin'i arıyor, o oluyor bu. O anlatacak Dışişleri Bakanı göre. Dışişleri Bakanı dış kapının dış mandalı ya. Haberi yok ki ne olup ne bittiğinden. Ve onu kabul etmeyin diyorum ben. İşte uyarıları burada yapmaya çalışıyorum. İşte o zaman eğer bir tezgah kuruluyorsa bu tezgahı bozmaya yönelik söyleme hakkınız olur ve bunu becerebilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçelim. Birkaç tane daha okumak istiyorum. Mesela şöyle bir yorum. Hiç aklıma gelmeyen bir şey. Can Ataklı, Allah'ın lütfu kelimesini kullanarak dinci topluluğa konuşmanızı daha etkili kılacağını mı düşünüyorsunuz? Gerçekten siz nerede durduğunuzu anlamakta zorlanıyoruz. Yani şimdi affedersiniz ama hani çok kullanılan bir deyim bu. Bir şey olduğu zaman Allah'ın lütfu. Yani o bir şey, bu böyle bir dinsel de bir şey değil. Ama işte diyorum ya hani rahatsızlık duyulmaya başlayınca hani böyle artık her şeyden bakıyorum. Tespitlerinize katılıyorum. Siz gazetecisiniz. Dünya görüşüne saygı duyuyorum ama katılmıyorum diyor. Unrealistik buluyorum diyor. Mesela bu tür eleştiriler benim için çok önemli. Beni de izleyenlerden böyle düşünen var. AKP'liler var mesela. Düzgün atan. Bir de dediğim gibi saçma sapan böyle sen ne dersen de. Mesela diyor ki Can Bey kusura bakma da yaptırım yapmayan Türkiye'yi AB neden desteklesin? İşte benim bütün bu konuşmalar bu konuda ufuk açmaya çalışıyorum. Mantıken tabii şimdi düz mantıkla bakınca kardeşim Türkiye yaptırımlara girmiyor. Niye desteklesin? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Acaba diyorum buradan bir kapı açmayı mı düşünüyorlar ve burası da bu avantajı bir seçim şeyine ya da seçim yapmamaya çevirir mi? Çünkü bakın herkes çok seçim olmaya taktı kafayı. Seçim olacak. Ben de diyorum ki hayır, seçim olmama ihtimali daha yüksek. Buna göre uyanık olmak zorundayız. Mesela şunlar beni en delirtenler, işte bunlar. Bunlar troll değil. Bunlar özellikle CHP içinde ki bazı kişiler mesela diyor ki sendeki Erdoğan aşkı kimsede yok maşallahım var. Şimdi affedersiniz ama buna hakikaten öfkeleniyorum. Çünkü yani bunca yılın mücadelesinin sonunda yani gelip de sen AKP'nin adamı oldun, sen Tayyip'in adamı oldun falan gibi laflar, işte onu bilmiyorum. Mesela şöyle diyor, aklına her gelenin söyleme yüzeyselliğiyle ara sıra doğruyu söylemiş oluyorsun. Yani bu bir yere bir şey söylemiş. Bunlar tabii daha böyle hani kompleksli şeyler olabilir ama ya, dediğim gibi. Şimdi mesela Amerika bu kadar sert önlemlere başvuruyorken kalın neden yaptırılmaya katılmayacağını söylesin. İşte zaten sorguladığım o. Dikkat edin, yani Türkiye her konuda Amerika ne diyorsa anında yanında yer alıyorsun. Mesela burada yaptırımlara katılmıyorsun. Dünyada sana kimse kızmıyor ve sen de bunu tek başıma yaptım gibi anlatıyorsun. Yok öyle bir şey. Mesela işte gene var bir tane. AKP'li olduğunuzu düşünmeye başladım. Nemalanacağınızı düşünüyordum da Erdoğan'la devam edileceğini düşünmemiştim. Şimdi mesela bu çok ayıp bunlar ya. Yani bu iktidardan nemalanmak. Ya biz nemalanacak olsak 2003'ten 2004'te yapardık zaten. Yani o günden beri kendi kendimize hayatımızı kaydırdık. Ben defalarca da anlattım. Yani 28 Şubat dönemindeki tavrımı, o dönemde ben Tayyip Erdoğan'la tanışıklığımı anlatıyorum. 2003-2004'te bizzat bana söylediği ya Can Bey yani bırak biz sana burada destek olalım. Hani bu o zaman etkili oldukları bir takım gazete, televizyonlarda hani sana yer bulalım. Bu onlara yatardık zaten. Yani amaç böyle nemalanmak olsa Allah aşkınıza ya.
Mesela diyor ki abi senin kadar ikilemli bir gazeteci görmedim. Bir gün Tayyip bitti, bir gün yok. Şimdi gücünü pekiştirdi. Kendin çal söyle durumuna geldin. Şimdi iyi de bakın bir en önemli şeyi yine burada söyleyeyim. Bizlerin en önemli görevi şu. Biz günü anlatıyoruz. Mesela ben onun için pek çok yerde hani kendime gazeteci yazar şeyini kullandırtmıyorum. Gazete yazarı. Biz gazete yazarıyız. Günlük televizyon yorumcularıyız. O anda olanları anında yorumlarız. Burada fal bakmıyoruz. Efendim bir gün öyle bir gün öyle değil. Tayyip Erdoğan'ın oy olarak düştüğü ve gireceği ilk seçimi asla kazanamayacağını zaten söylüyor. Ama diyorum ki bütün bunu o da biliyor. Saray da biliyor ve hatta şu anda saraydaki etrafı, saraydaki gizli hükümet çok daha telaşlı Tayyip Erdoğan'dan. Çünkü hani Tayyip Erdoğan sonuçta gene kardeşim ben koskoca Cumhurbaşkanıyım bana ne yapacaklar falan gibi düşünse bile etrafındakiler Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesinin kendileri için büyük yıkım olduğunu biliyorlar. Şimdi o zaman da şartlar oluşturuyorlar. Bazen şartlar yardım ediyor. İşte Ukrayna krizi. Ne oldu? Birçok şeyi bir anda unutturuverdi. Yani bugün bir takım AKP'liler cart cart çıkıp kardeşim bütün dünya kırılırken, enflasyon o olurken görmüyor musun? Amerika, İtalya, Fransa, Amerika falan bak savaş. Ve millete şeyi unutturuyorlar kardeşim. Yani zamlar, düşük ücretler, hayat pahalılığı, enflasyonun patlaması. İşte o zaman da ben de diyorum ki işte bak şartlar böyle oldu. İşte seçime gitme kararı almak üzereydi. 20'sinde muazzam bir şeye girdiler 20 Aralık'ta. Oh tamam yırttık bu işi diye. Çünkü 18'e çıkmış doları 12'ye düşürünce zafer halaylar çekmediler mi? Ama sonra ne oldu? Tutamadılar. Bakın dün de yine kargo geldi. 4-5 milyar dolar sürdüler piyasaya ki dolar 14 lira düzeylerinde kalabilsin diye. Şimdi zorlamalarla taşıma suyla ayakta kalmaya çalışıyor ve şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi gördüğüm artık seçimi nasıl yaptırmayız ya da erteleyip zaman kazanırız. İşte bu arada bir kahramanlık, bir mahkahramanlıkla gel. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun için hani bir gün öyle bir gün böyle değil. Bunu en azından şu anda dinleyenlere aktarmış olayım. Burada da kayda kalmış olur. Efendim mesela kere Can Ataklı seni keyifle izliyorum ama sanki Recep'in danışmanı gibi tahmin şeklinde tüyoların canımı sıkıyor. Muhalif olarak bu işte olabilir diyor sanki kanıksamaya hazırlanıyor. Ya bunu böyle değerlendirmeyin ne olur. Bunlar iyi niyetle ters eleştiriler ama yani böyle düşünmeyin. Onun için bu konuşmayı bugün yapıyorum. Yani normalde olmaması bile gereken bir konuşma belki. Şimdi mesela diyor ki pek çok konuda anlattıklarım da çıkmıyor. Sonra 180 derece dönüyorsun şartlar değişti diyerek. İzlenme sayısı artsın diye yaptıkların kredibiliteni bitirdi. Ya bu benim kendi kredibilitemi ben niye bitirmeye çalışayım? Ayrıca hani çıkmıyor diyorum hep fal bakmıyoruz. Az önce söyledim işte bak denk geldi. Bütün anlattığım şu. Arkadaş bir şartlar değişiyor. İki iktidar da görüyor. Onun da eli armut toplamıyor ki. Yani o da görmüyor ama önüne anket geliyor. Bir şey yapması lazım. İşte o zaman bir algı operasyonları yapıyor, başka tarafa çeviriyor, muhalefete yükleniyor. İşte şimdi bir savaş şeyi onun ganimeti değil, oradan nimet elde etmeye çalışıyor. Nasıl yaparız da yaparız diye. Yani işte bu konuda mesela Batı'nın istediğini yerine getirerek bir tür alternatif gibi sürebilir mi? Şimdi mesela diyor ki Allah bu kadar lütuf veriyorsa bir bildiği vardır. Felaket tellallığı kolay. Önerin de. Abi her gün zaten söylüyoruz. Yani şimdi şeyi anlayamıyorum. Bazen tabii şu oluyor. Hani sihirli değnek gibi yani şunu yap. Ki ona benzer de çok şey söyleniyor. Ama hani bir konuşmanın 10 dakikasının 2 dakikasını dinleyip de yoruma varmamak lazım. Bir tanesi şu o bana mesela dikkatimi çekiyor ve hani diyorum acaba doğru yani doğru mu derken hani dikkat etmeliyim diyorum. Bak çok güzel diyor ki konuşurken sağa sola çok bakıyorsunuz. Sizi dinlemeye çalışanları yoruyor. Ayrıca ellerinizle biraz hakim olursanız daha iyi olur. Yani bilemiyorum tabii bu bir sonuçta benim de şeyim hani ama hani bu sağa sola çok bakma doğru mu olabilir tabii ki hiç itirazım yok. Dur abi korkutma Allah için bizi diyor. Bunlar tabii daha safiyane şeyler. Çünkü hakikaten insanlar bazen yani istemeyebilirler. Ya kötüyü anlatma bana. Ama bu tabii tarih boyunca böyle toplumlarda biraz kendi kendilerini böyle avutmuşlar. Hep iyi duyalım. Gerçekler çok acıtıyor Can Bey demiş mesela biri benim şeyime. Yanlış başlık seçiminiz izlenmenizi azaltır. Sadece öneri.
Yorumlara bakın diyor, anlarsınız diyor. Bak benim gibi yorumlara bakmış. Yani ben her gün bakıyorum da. Yani hani aleyhte yorumlar oluyor, dikkat et diye. Ha şu var mesela, bunu düzeltmek için söylemek istiyorum. Yani bilmeyenler için. Sizden önemli ricam, İngilizce başlıkları lütfen İngilizce iyi bilen birine tercüme ettirin. Çünkü bu başlık ilk göze çarpan şey ve emeğinizin değerini daha bastırmadan ucuzlaştırıyor. Şimdi bu tamamen bizim dışımızda bir şey. Bu kullanıcının açtığı bilgisayardaki programla ilgili bir şey. Yani açıp eğer YouTube kanalını açtığı zaman tercüme butonu açıksa e, İngilizceyi direkt YouTube'un çevirdiği İngilizceyi görüyorsunuz. Ya da altyazı seçeneği açıksa benim söylediklerimin Türkçe altta görüyorsunuz. Yani bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Kullanıcının kendi bilgisayarında, ona dikkat edeceksiniz. Yani YouTube'u açtığın zaman bakacaksınız altyazı seçeneği açık mı? Açıksa benim söylediğim her şeyi alta yazıyor. Tabii o hani işte bir şey program ya, yapay zeka programı. Hani söylenenleri aynen tık 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 yazıyor ama bir kısmını anlamıyor, bir kısmını da yanlış anladığı için İngilizce'de de aynı şey oluyor. Tercüme ederken yanlış oluyor. Yani bu izleyicime hatırlatayım, büyük ihtimalle kendi kullandığı bilgisayarda. Şimdi mesela AKP'li biri şöyle yazmış. Yani diyorsunuz ki Erdoğan'ın başarısı bizim için hüsrandır. Bu bir ülkenin başarısı sizi neden üzüyor? Ya bunu defalarca söylüyorum. Yani böyle bir ülke bir şeyde bir şey başarı kazanıyorsa bundan bizim üzülmemiz diye bir şey söz konusu olamaz. Şu Ukrayna krizinden de rahat çıkabilirsek, ağır hasar görmeden çıkabilirsek ne mutlu bize deriz. Ha efendim, bunu Tayyip Erdoğan yaptı. Onu vay o yapmadı diyecek halimiz yok ama o diğer konulardaki eleştirilerin önüne geçmeyecek. Onu da herkes bilmeli. Efendim ne diyor? Şimdi diyor ki Allah aşkına daha önce ne dediysen, öfkelendiyseniz sonra başımıza geldi diyorsunuz. Seçim açıklaması yapacaklar da hani. Kısa süredir takip ediyorum. Açıklamaların fazla ütopik. İnsanlara negatif duygu dışında elle tutulur bilgiler vermeni arzu ediyorum. Şey, bir eleştiri bu da, görüyorum. Yani duygusal yaklaşmış. Hani bana karalamak için falan değil bu. Anlık öfkesini dile getiriyor. Ama işte onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Yani yaptığımız bu değil. Ben ya yani lafım değişmiyor ya da ne söylediysem ne diyor hani seçim açıklaması. Anlattık ama yapacaktı diyorum size. Çok net. Diğer şeyler hepsi aynen gerçekleşiyor. Bak daha diyorum, bak gene kargo geldi. Gene 4-5 milyar dolar piyasaya sürdüler. Ya bir ülkeyi düşünsenize arkadaşlar lütfen. Yani Merkez Bankası kayıt dışı diyor. Kaynağı belli olmayan 10 milyar dolar diyor ya mesela. 12 milyar dolar diyor ya, affedersiniz yani. Cebinizde bir, normal mesela bir emekli memur çalışan biri cebinde 2000 dolarla gezse masak sorar. Arkadaş parayı nereden buldun diye. Türkiye'ye 10 milyar dolar giriyor. Ve Merkez Bankası diyor ki valla kaynağını bilmiyoruz ama var. İşte bu paralar o paralar. İşte onlarla doları 13-14'te tutuyordu. Hesap neydi? 9'da tutmaktı. İşte onu beceremediler. Neden? Çünkü 18'e, o hadise hatası oydu. 18'e kadar kendileri çıkardı. Oraya düştüğü zaman vatandaş da kendisi diyor ki aman arkadaş diyor, bunu diyor suni düşürdüler. Ben 9'dan hemen alayım. Nitekim öyle oldu. Millet dolara hücum ediverdi. Mecbur kaldılar. Şimdi 13'te 14'te tutmaya çalışıyorlar. En çok gelen şeylerden biri akla karpuz kabuğu kaçırma. Akla kar ne diyor? Kulağa kar suyu kaçırma. Hani yani bunları anlatıyorsun. AKP'liler de dinliyor. Yapmayacaklarsa bile aa bak bu iyi bir fikir deyip yaparlar endişesi olanlar var. Mesela şeyler var. Az bilgi eksikliğinden olan eleştiriler var. Ne hayal gücü gidecek diyor ya. Ne o Nazimi. Adam Yahudi diyor. Zelenski için. Kardeşim Yahudi olup olmaması önemli değil. Önemli olan Nazi uygulamalarını orada hayata geçirmiş olmak. Yani adam Gamalı Haçlarla filan, yani Yahudi olunca hepsi Nazi düşmanı falan olmuyorlar ki canım. Yani efendim şu mesela bana ağır geliyor. Can eksen kayması mı cüzdan kayması mı? Ya arkadaş bir dakika ya. Yani bu o kadar kötü bir suçlama ki. Yani bu iş nereden biz para alabiliriz yani bu iş için? Yani onu şey yapıyor. Yani sana para veriyorlar, bunu yapıyorsun. Ya da geçenlerde gördüm bir tanesi, çok güzel ya, bayıldım. Diyor ki bunları diyor para için yapıyorsunuz diyor. Şeyse diyor reklamları kapadı diyor. Yayını öyle seni görelim boyunu. Şimdi mesela bunu bana yaranın mesleğini çok merak ediyorum. Mesela fırıncı diyelim, ayakkabıcı, züccaciyeci, öğretmen, ne bileyim işte, yani işte kendi imalathanesi var, memur. O zaman alma kardeşim para da boyu bir görelim bakalım samimi misin gerçekten, bir şey konuşurken. Öğretmenlikten maaş alma ya da sattığın ekmeklerden para alma.
Burada ben üstelik de kimseden para da almıyoruz ha. Yani şimdi deniyor ya efendim YouTube'dan para kazanıyorsun. Ya, kazandığın aman aman bir şey değil. Bu Google'un reklam sistemi var. İşte izlendiği kadar aralara reklamlar giriyor. 5 saniyede zaten atlıyorsun. Hani onun da öyle aman aman bir şey olmuyor. Hani ben keşke şunu diyebilsem ya arkadaşlar ne olur. Hani bir kere seyret. Seyrettikten sonra bir de eğer şeyle Wi-Fi ile bağlıysan yani ekstra ücret ödemiyorsan bas bir tane içindeki bütün reklamlarla beraber sonuna kadar bir tur dön yani bir sen seyret bir de o turun dönsün. Hiç olmazsa yarar sağlasın deriz değil mi? Şimdi demiş oldum tabii ama bu laf üzerine diyorum. Yani bunu böyle para kazanmak için yapıyorsunuz. Peki hepimiz bir şey için yapmıyor muyuz? Yani burada para kazanmak için hile hurda yapıyorsan tamam. Ama reklamı kaldır da samimiyetini göreyim. Peki yani bir soruyor musun arkadaş sen ne kazanıyorsun, ne ediyorsun, aileni nasıl geçindiriyorsun? Var mı? Onun için yani bu özellikle bu paraya bağlı şeyler çok ayıp ya. Ülke soyulurken burada 3 lira 5 liralık bir kazanç için ya da öyle zannettiğim bir kazanç için bu kadar laf söylemenin de bence anlamı yok. Mesela ne diyor? Çok kötümsel yorumlar, halk kırılıyor. Altılı toplantı çok önemli demiş. Tamam onu zaten söylüyoruz ama eksiklerini de söylüyoruz. Yani söyledim işte 42 sayfalık şey olmaz kardeşim dedim. Yani o kadar gerek yok. Ne sallayacak diye geldik bakalım ne yumurtlayacak diye. Bu trollerden bu belli. Masal anlatıyorsunuz diyor. Ee, evet. Sonuç olarak çok teşekkür ediyorum. Yani bu ana kadar da dinlediyseniz ve bunu lütfen bizlerin de durumunu göz önüne alın. Bazı şeyleri anlatırken herkese uyarıcı olmaya çalışıyorum ve de çalışıyoruz pek çok kişi. Bunlar can acıtabilir. E, duymak istemiyorum. Doğru. Yani mesela vardır şeylerde de mesela bir hastalık adı mesela kanser adı. Ya aman zaman söylemek kanser duymak istemiyorum. Ama duymadığın zaman yok anlamına gelmiyor. Bütün mesele gerçeği, doğruyu bilip ona göre bir strateji belirlemeyi becerebilmek. İşte muhalefeti anlatmaya çalıştım o. Benim bütün bu aslında söylediklerim izleyiciye, sizlere yönelik değil. Muhalefette etkili olmak durumunda olanlara yönelik. Ha, sizlerin burada katkısı ne? İşte herkesin o etkili çevrelere etkili olabilme durumu var. Çok pek çok konferansta söylediğim bir cümleyle hemen bitireyim. İşte soruyorlar ne yapılacak? Diyorum ki bu iş siyasidir. O halde herkes siyasi güçleri zorlayacak. Ha, ben ne yapabilirim? Yaparsın kardeşim. Herkesin bağlı bulunduğu dernekler var. Değil mi? Vakıflar var. Bir takım cemiyetler var, kuruluşlar var, WhatsApp grupları var. Orada ortak eylemi, ortak söylemi geliştirmek gerekiyor. Arkadaşlar biz falanca partiye bunu söylemeliyiz. Bunu yaptın, yaptın, yapmadın bizden oy yok mesela. Ha, şimdi mesela bunu etkili bir dernek olarak söylediğin zaman, etkili bir vakıf olarak, etkili bir kuruluş olarak, etkili bir meslek grubu olarak söylediğin zaman baskı grubu, şov yaparak değil, önererek bak arkadaş biz bunun böyle olmasını istiyoruz. O zaman biz de senin arkandayız. Ha, o zaman siyaset harekete geçecek. Bireysel çıkışlarla bir şey yapmak o kadar mümkün değil. Onun için örgütlenmesi gerekiyor. Şu anda da yani ülke yönetimi ise bu olay siyasi partilerden geçiyor. O zaman oraların zorlanması lazım. Yani 6 siyasi parti güzel ama ta ne güzel yaptılar bravo çekileyim. Hayır eksikleri söyleyeceksin, katkılarını vereceksin, yeni öneriler getireceksin. Bunları yapma gücümüz var. Bizler bunu seslendirebiliyoruz. Sizler de bunu duyurabilecek artık eskisi gibi değil. Şu sosyal medya bak ben şurada bir şeyde şu anda kaç yorum var bilmiyorum. Yüzlerce var. Herkes anında fikrini söyleyebiliyor. Bunu medeni bir şekilde yapabildiğimiz sürece yol alırız. Ha, bunu düşmanlıkla, hasetle, kinle, nefretle yaptığımız zaman zaten onun bir faydası yok diyorum. Çok uzamış bugün bakıyorum. Yarım saate yaklaşmış. Yani valla yani sabredip seyrettiyseniz ama hani bu çok nadir yapacağım bir şey. Tam 30 dakika oluyor. Çok nadir yapacağım bir şey. Hani başta da söyleyeceğim herhalde verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür dilerim. Hem o anlamda rahatsızlık hem de bir sohbeti bu kadar uzun bir şekilde size aktararak rahatsızlık verdiğimi de düşünerek özür diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere normal konularımızda. Hoşçakalın.